Takvimlere bakın. Tarih 14 Şubat. Dünya yılda bir kez sanki önceden programlanmış devasa bir tiyatro sahnesine dönüşüyor. Şehirlerin gri betonları kırmızıya boyanıyor. Vitrinler kalp şeklinde kutularla, restoranlar el ele tutuşan çiftlerle, sosyal medya ise hayatımın aşkını buldum diyen gülen gözlerle dolup taşıyor. Her şey ne kadar mükemmel, her şey ne kadar romantik, ne kadar pembe görünüyor değil mi? Peki size bugün kutladığımız bu pırıltılı günün temelinde aslında aşkın değil, korkunun, batıl inançların ve kanlı bir geçmişin yattığını söylesem? Sevgilinize uzattığınız o kırmızı gülün aslında yüzyıllar önce Roma sokaklarına dökülen bir rahibin yaşamını simgelediğini söylesem, ya da o çok sevdiğiniz Sevgililer Günü ritüellerinin kökeninde kadınların doğurgan olmak için kırbaçlanmayı beklediği vahşi bir festivalin yattığını öğrenseniz, o çikolatayı yine de aynı iştahla yiyebilir miydiniz? Romantizm, tarihin üzerine örtülmüş pahalı bir örtüdür. Bugün o örtüyü kaldıracağız. Bu videoda şempanzelerin çiftleşme stratejilerinden Roma'nın karanlık festivallerine, beyninizde patlayan dopamin fırtınalarından kırık kalp sendromu ile biyolojik olarak ölme ihtimalinize kadar aşkın en karanlık, en bilimsel ve en gerçek tarihine iniyoruz. Hazırsanız kalplerinizi bir kenara bırakın. Çünkü bu hikayeyi anlamak için onlara ihtiyacımız olmayacak. Bize sadece soğukkanlı bir beyin lazım. Hikayeyi Aziz Valentine'dan başlatanlar kitabın ilk 20 sayfasını atlamış demektir. Biz en başa, medeniyetin henüz vahşetten ayrılmadığı o günlere, antik Roma'nın pagan kökenlerine inmek zorundayız. Milattan önceki dönemler. Roma İmparatorluğu henüz dünyayı dize getirmemiş ama kendi korkularına diz çökmüş durumda. Şubat ayı Romalılar için aşkın ayı değildi. Korkunun ve arınmanın ayıydı. Şubat kelimesi Latince februa kökünden gelir. Anlamı arınma araçlarıdır. Kışın sonu, baharın başıdır. Ve eski dünyada kış demek, ölüm demekti. Bahara sağ çıkmak ise bir mucize. İşte bu yüzden tam da Şubat ayının ortasında 13 ile 15 Şubat tarihleri arasında Roma halkı Lupercalia Festivali düzenlerdi. Bu festivalin merkezi Palatin tepesindeki bir mağaraydı. Efsaneye göre Roma'nın kurucuları Romulus ve Remus'un dişi bir kurt tarafından emzirilip büyütüldüğü o kutsal mağara. Luperci adı verilen rahipler burada toplanırdı. Amaçları şehri kötü ruhlardan temizlemek ve yaklaşan bahar için bereketi, yani doğurganlığı garanti altına almaktı. Ancak kullandıkları yöntem bugün bizim kutlama anlayışımıza hiç benzemiyordu. Tören bir keçinin kurban edilmesiyle başlardı. Keçi bereketin sembolüydü. Rahipler kurban edilen hayvanın kanını bıçakla alınlarına sürer, ardından süte batırılmış yün parçalarıyla bu izleri silerdi. Ve ritüellerin en tüyler ürpertici kuralı şuydu: kan silinirken rahiplerin kahkahalarla gülmesi zorunluydu. Ölümün soğukluğu ile yaşamın sıcaklığının iç içe geçtiği delice bir kahkaha. Sonra ne mi olurdu? Rahipler kurban edilen keçinin derisini yüzer ve derilerden uzun şeritler keserlerdi. Bu deri kırbaçların özel bir adı vardı. Yine februa. Rahipler üzerlerinde hiçbir şey olmadan ellerinde sadece bu kanlı deri parçalarıyla Roma sokaklarına fırlardı. Şehrin etrafında koşmaya başlarlardı. Sokaklarda bir kovalamaca yaşanırdı. Ama kaçanlar korkudan kaçmıyordu. Roma'nın soylu kadınları, hatta hamile kalmak isteyen genç kızlar bu rahiplerin önüne bilerek çıkıyordu. Ellerini, sırtlarını uzatıyorlardı. Çünkü inanışa göre Lupercalia Festivali'nde o kutsal deri kime değerse o kadının kısırlığı sona ererdi. Sokaklar çığlıklar ve kahkahalarla inlerdi. Romantik mi? Asla. Tamamen içgüdüsel, hayvani ve hayatta kalmaya odaklı bir ayin. Akşam olduğunda ise festivalin sosyal kısmı başlardı. Ama bu en az gündüz kadar ilkeldi. Şehrin genç ve bekar kadınlarının isimleri küçük parşömenlere yazılır ve büyük bir çömleğin içine atılırdı. Bekar erkekler sıraya girer ve çömlekten rastgele bir isim çekerdi. O gece şansına kim çıktıysa, beğenip beğenmemeniz, aşık olup olmamanız, hatta tanıyıp tanımamanızın hiçbir önemi yoktu. O gece ve festival boyunca o kişiyle eşleşmek zorundaydınız. İşte bugün ruh eşimi arıyorum dediğiniz o kavramın genetik babası maalesef bu piyango usulü eşleşmedir. Aşk bir seçim değil, bir kuraydı. Zamanı yüzyıllar sonrasına saralım. Milattan sonra 3. yüzyılın ortaları. Roma artık o eski neşeli günlerinde değil. İmparatorluğun başında 2. Claudius var. Halk ona Gothicus diyor. Ama fısıltı gazetelerinde adı başka. Zalim Claudius. Claudius'un büyük bir sorunu vardı. Ordusu yetersizdi.
Savaşacak asker bulamıyordu. Romalı erkekler lejyonlara katılmak, evlerinden binlerce kilometre ötede soğuk Germen ormanlarında ölmek istemiyordu. Claudius generalleriyle oturdu ve düşündü. Bu erkekleri savaştan alıkoyan şey nedir? Cevap basitti. Bağlılık. Bir erkeğin evde bekleyen güzel bir eşi, yeni doğmuş bir bebeği, sıcak bir yuvası varsa o erkek savaş meydanında hayatını riske atmak istemez. Aklı geride kalır. İmparatorluğun ise düşünmeyen, özlemeyen, sadece itaat eden ve ölen makinelere ihtiyacı vardı. Ve Claudius tarihin en distopik yasalarından birini ilan etti. Roma sınırları içerisinde tüm evlilikler ve nişanlanmalar süresiz olarak yasaklanmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Koskoca bir imparatorlukta aşk vatana ihanet ile eşdeğer hale geldi. Gençler gizli gizli buluşuyor, aileler korku içinde evlerinde bekliyordu. Devlet yatak odasına girmişti. İşte tam bu noktada sahneye aşk kelimesini tarihe kanıyla yazacak olan o adam girdi. Valentine. O dönemde Roma'da yaşayan bir Hristiyan rahibiydi. Valentine, imparatorun evlenmeyeceksiniz emrini duyduğunda bunu sadece bir yasa olarak değil, Tanrı'nın kanunlarına bir hakaret olarak gördü. Ona göre sevenleri ayırmak günahların en büyüğüydü. Ve Valentine büyük bir risk aldı. Geceleri Roma'nın altındaki gizli tünellerde, mahzenlerde, mum ışığında genç aşıkları ve savaşa gitmek istemeyen askerleri gizlice evlendirmeye başladı. Fısıltıyla kıyılan nikahlar, hastalıkta ve sağlıkta yeminleri imparatorun kulağına gitmesin diye en kısık sesle ediliyordu. Gelinlik yoktu, şölen yoktu. Sadece iki insanın birbirine verdiği söz ve onları kutsayan cesur bir rahip vardı. Ama Roma'da hiçbir sır sonsuza kadar saklı kalmaz. Bir gece bir ihbar üzerine askerler ayini bastı. Valentine tutuklandı. Zindana atıldı. Hikayenin en trajik ve en insani kısmı işte burada başlar. Valentine zindanda ölümü beklerken gardiyan olan Asterius'un kör kızı Julia ile tanıştı. Valentine kıza manevi babalık yaptı. Ona hikayeler anlattı. Roma tarihini, doğayı, göremediği dünyayı tasvir etti. Aralarında derin bir bağ oluştu ve beklenen gün geldi. Tarih 14 Şubat. Valentine hücresinden çıkarılıp infaz alanına götürülmeden hemen önce Julia'ya son bir not bıraktı. Kağıdın içine sarı bir çiğdem çiçeği koydu ve notun altına bugün milyarlarca insanın ne anlama geldiğini bile bilmeden kartpostallara yazdığı o cümleyi yazdı. Senin Valentine'ından. Valentine o gün Flaminia kapısı yakınlarında korkunç bir şekilde idam edildi. Kutladığınız şey sevenlerin kavuştuğu mutlu bir gün değil. Aşkı ve inancı uğruna öldürülen bir adamın ardında bıraktığı o son vedadır. Peki Roma'nın o kanlı kırbaçları ve Valentine'ın trajik ölümü nasıl oldu da bugün tek taş pırlanta kampanyalarına dönüştü? Aradaki o devasa boşluğu kim doldurdu? Yüzyıllar boyunca 14 Şubat unutulmuş, sıradan bir gündü. Ta ki İngiliz edebiyatının babası Geoffrey Chaucer sahneye çıkana kadar. 1382 yılında yazdığı şiirlerle kuşların eşlerini Şubat ortasında seçtiğini iddia etti. Bu tamamen bir kurguydu ama aristokrasi bunu sevdi. Avrupa saraylarında kur yapma sanatı icat edildi. Shakespeare, Hamlet'te Ophelia'ya Sevgililer Günü şarkıları söyletti. Sanat kanlı tarihi sildi ve yerine romantik bir masal inşa etti. Ama asıl darbeyi sanatçılar değil, sanayi devrimi vurdu. Yıl 1840'lar. Amerika. Esther Howland adında zeki bir kadın girişimci, tarihin akışını değiştirecek o tespiti yaptı. İnsanlar duygularını ifade etmekten aciz, utanıyorlar, kelime bulamıyorlar. Eğer onlara hazır duygular satarsam bunu alırlar. Ve ilk seri üretim Sevgililer Günü kartlarını bastı. Sonuç tam bir çılgınlık. İnsanlar kendi cümlelerini kurmak yerine fabrikadan çıkan o süslü kağıtları almak için sıraya girdi. Duygu artık bir üründü. Paketlenip satılabilirdi. Sonra domino taşları devrildi. Çikolata üreticileri kutuları kalp şeklinde yaptıklarında satışlarının %400 arttığını fark ettiler. Kakao, aşkın resmi yiyeceği ilan edildi. Çiçekçiler aslında bir tarım ürünü olan bitkilere anlam yüklediler ve fiyatlarını borsadan daha hızlı yükselttiler. Ve elbette pırlanta. 1940'lara kadar nişan yüzüğü diye bir zorunluluk yoktu. Ama De Beers şirketi sıkıştırılmış karbon parçalarını bir elmas sonsuzdur sloganıyla aşkın tek kanıtı haline getirdi. Sistem, Valentine'ın dökülen kanını dolara çevirmeyi başarmıştı. Bugün yaptığınız o harcamalar, sevgilinize verdiğiniz değerin değil, 100 yıllık bir pazarlama stratejisinin başarısının kanıtıdır. Şimdi, tarih ve pazarlamayı bir kenara bırakalım. Önlüklerimizi giyelim ve işin mutfağına yani kafatasımızın içine girelim. Aşık oldum, onsuz yapamıyorum.
kalbim pırpır ediyor. Size kötü bir haberim var. Bunların hiçbiri sizin özgür iradeniz değil. O hissettiğiniz büyülü şeyler aslında beyninizde gerçekleşen son derece karmaşık ve güçlü bir kimyasal zehirlenme halidir. Bilim insanları sırılsıklam aşık olan insanları fMRI cihazına soktular ve beyinlerini taradılar. Aşık birinin beyin aktivitesi bir anneye, bir kardeşe ya da en yakın dostuna bakan birinin beynine benzemiyordu. Kime benziyordu biliyor musunuz? Yüksek dozda uyarıcı madde etkisindeki bir bağımlıya. Aşık olduğunuzda beyninizin en ilkel bölgelerinden biri olan ventral tegmental alan devreye girer. Burası beynin ödül merkezidir. Bu bölge beyninizi dopamin denilen bir nörotransmitter ile yıkar. Dopamin sanılanın aksine mutluluk hormonu değildir. Dopamin isteme hormonudur. Daha fazla al diyen yakıttır. Size o insanı arzulatan, sabahın köründe uyandıran, gece uyutmayan, kilometrelerce yol getiren şey sevgi değil, dopaminin verdiği o muazzam enerjidir. Onu gördüğünüzde beyniniz doz alındı sinyali verir ve rahatlar. Ama görmediğinde, mesaj gelmediğinde işte o zaman yoksunluk krizi başlar. Elleriniz titrer, iştahınız kesilir, göğsünüz sıkışır. Bu davranışların madde bağımlısı birinin kriz anından nörolojik olarak neredeyse hiçbir farkı yoktur. Aşk bir delilik halidir sözü şiirsel bir abartı değil, tıbbi bir teşhistir. Daha da korkutucu bir veri var. İtalya'da Pisa Üniversitesi'nden Doktor Donatella Marazitti, aşıkların kanını incelediğinde çok ilginç bir anomali fark etti. Aşık insanların kanındaki serotonin seviyesi normal insanlara göre %40 daha düşüktü. Serotonin nedir? Bizi sakinleştiren, mantıklı düşündüren hormon. Peki bu kadar düşük serotonin seviyesi tıpta başka hangi hasta grubunda görülür? Obsesif kompulsif bozukluk, yani takıntı hastalığında. İşte bu yüzden aşıkken normal düşünemezsiniz. Bu yüzden sevgiliniz aklınızdan çıkmaz. Beyniniz sizi o kişiye takıntılı hale getirmek için kimyasal olarak manipüle edilmiştir. Serotonin düşer, obsesyon başlar. Doğa diyor ki sadece buna odaklanacaksın. Bu iş bitene kadar gözün başkasını görmeyecek. Doğa sizin üremeniz için beyninizi geçici olarak hackler. Ve genellikle bu kimyasal sarhoşluk 18 ay ile 3 yıl arasında sürer. Süre dolduğunda ne olur? Dopamin azalır, serotonin yükselir, sis perdesi kalkar. Ve o sabah uyanıp yanınızdakine bakarak o meşhur cümleyi kurarsınız. Sen çok değiştin. Hayır dostum, o iş değişmedi. Sadece senin beynindeki uyuşturucunun etkisi bitti ve ayıldın. Peki ya sadakat? Gözüm ondan başkasını görmüyor sözleri. Bu sizin yüksek ahlakınızdan mı yoksa karakterinizin sağlamlığından mı kaynaklanıyor? Bilim egonuzu biraz indirin diyor. Bilim tarihinin en aydınlatıcı deneylerinden birine, tarla faresi deneyine gidelim. Doğada bu farelerin iki türü var. Birincisi çayır faresi. Tek eşlidirler. Bir eş seçer ve ölene kadar yanından ayrılmaz. İkincisi dağ faresi. Bunlar ise tam tersi. Asla bağlanmazlar, çiftleşir ve terk ederler. Bilim insanları beyinlerini açıp baktıklarında cevap oradaydı. Fark sadece bir reseptördü. Sadık farelerin beyninde oksitosin ve vazopresin reseptörleri çok fazlaydı. Bu hormonlar bağlanmayı sağlıyordu. Çapkın farelerin ise bu reseptörleri eksikti. Genetik müdahale ile çapkın farelerin beynine bu reseptörleri eklediler. Sonuç inanılmazdı. O sorumsuz fareler bir anda dünyanın en sadık aşıklarına dönüştüler. Bu deney bize soğuk bir gerçeği fısıldıyor. Sadakat dediğimiz kavram belki de sadece beyninizdeki birkaç protein reseptörünün yoğunluğundan ibaretti. Peki ya seçimlerimiz? Neden o? Neden bir başkası değil de ona aşık olduk? İsviçreli zoolog Klaus Wedekind'in meşhur terli tişört deneyi. Kadınlar istisnasız olarak kendi bağışıklık sistemlerinden en farklı olan erkeğin kokusunu çekici buluyor. Neden? Çünkü doğa şöyle hesap yapıyor. Eğer ikinizin bağışıklık sistemi farklıysa doğacak çocuğunuz her türlü hastalığa dirençli olur. Yani o ilk görüşte aşk dediğiniz şey aslında genlerinizin birbirini koklayıp onay vermesinden başka bir şey değil. Peki ya işler ters giderse? Ayrılık, terk edilme. Tıpta bunun resmi bir adı var. Kırık kalp sendromu. Büyük bir üzüntü yaşadığınızda vücut o kadar yüksek dozda stres hormonu salgılar ki kalp kası geçici olarak felç olur. Belirtileri kalp kriziyle birebir aynıdır. Ve evet, çok nadir de olsa insanlar aşk acısından fiziksel olarak ölebilirler. Daha da ilginci şudur. Beyin taramalarında görüldü ki beynin fiziksel acı merkezi ile sosyal reddedilme merkezi aynı yerdedir. Yani kolunuzun kırılması ile sevgilinizin seni sevmiyorum demesi beyin için aynı türden bir alarm sinyalidir. Bu yüzden aşk acısı çeken birine aman canım alt tarafı bir duygu demeyin. O kişi o an biyolojik bir işkence çekiyor. Buraya kadar anlattıklarım belki içinizi kararttı, belki aşkın büyüsünü bozdu.
biyolojik robotlarmışız diyebilirsiniz. Bilimsel açıdan evet haklısınız. Doğa bizden sadece bunu istiyor. Ama insan sadece bilimden ve hücrelerden ibaret değildir. Eğer her şey sadece üremek olsaydı, hafızası silinmiş eşinin elini 40 yıl boyunca bırakmayan o yaşlı adamı hangi hormon açıklar? Hiçbir kan bağı olmayan bir çocuğu evlat edinip, onun için canını verebilen insanları hangi evrim teorisi tam olarak açıklayabilir? Belki de aşkın gerçek mucizesi kimyasında değil, o kimyaya rağmen var olmasındadır. Doğa bizi bencil olmaya programladı. Ama aşk bu programa bir virüs gibi girdi ve bize fedakarlığı öğretti. Biz o hayvani içgüdüyü aldık. Üzerine şiirler yazdık, şarkılar besteledik. Aziz Valentine biyolojik bir zorunluluk yüzünden ölmedi. İnandığı bir değer uğruna öldü. Bu 14 Şubat'ta biyolojimizin size oynadığı oyunların farkında olun. Beyninizdeki dopamin fırtınasını, genlerinizin fısıltısını duyun. Ama yine de sevin. Çünkü her şeyin bir çıkar, her şeyin bir algoritma olduğu bu çağda mantıksızca, delice, hiçbir kârı olmadan birini sevmek, insanın doğaya, sisteme ve ölüme karşı yapabileceği en büyük, en devrimci isyandır. Roma yıkıldı. İmparatorlar unutuldu. Ama o zindandaki idam mahkumunun notu hala yaşıyor. Aşk, zamanın yüzüne atılmış en güzel imzadır.